Bütün gezegenleri dünyamız gibi bir yıldızın etrafında kurulmuş sistem içinde düşünürüz. Gezegen yıldızın etrafında döner, bir yılını tamamlar, gece olur, gündüz olur, ardına tekrar gece olur. İstikrar hiç bozulmaz. Fakat bu kurala uymayan gezegenler de var. Belli bir rotası olmayan veya uzay boşluğunda karanlığa doğru kör bir şekilde ilerleyen bu gezegenlerin herhangi bir sistemden atılmış olması muhtemeldir. Tabi başka sebepler de var. Yıldız olacak kadar madde biriktiremeyen ve ışık vermeye başlaması için gerekli olan nükleer füzyonu başlatamayan gök cisimleri de tabiri caizse serseri mayın gibi etrafta dolaşmaktadır. Bu cisimlerin etrafta bu şekilde dolaşması birçok kişinin endişelenmesine sebep olmaktadır. Fakat nadir rastlandıkları için şimdilik bizim için bir tehlike oluşturmamaktadırlar. Peki bunlardan birinin dünyamıza çarpma ihtimali olabilir mi diye sorarsanız elbette olabilir. Üstelik karanlık ve ısı vermeyen türlerinin tespiti de oldukça zor. Zaten bize doğru geldiğini tespit etsek bile elimizden gelen pek bir şey de yok. Tek yapabileceğimiz son anlarımızda dua edip manzaranın keyfini çıkartmak olur. Bunları söylerken belki de çoğunuzun aklına atom bombası kullanmak geldi. Bu cisimlerin boyları Jüpiter'in 13 katına kadar çıkmakta. Daha da büyüklerine kahverengi cüce denmekte. Gerçi ay kadar küçük olsaydı bile yine yapabileceğimiz bir şey olmazdı. Fakat dediğim gibi nadir görüldükleri için dünyanın yörüngesine girme ihtimalleri çok düşük. Peki etrafımızda bunlardan var mı diye sorarsanız evet var. Hem de daha gencecik bir tane. Şili'deki VLT teleskobu ve Hawaii'deki teleskoplar kullanılarak yakın zamanda bir tane tespit edildi. Gezegene basit ve sade bir isim konuldu. CFB DSIR 2149 isimli serseri gezegenimizin yakın bir genç yıldız topluluğu olan hareketli AB Doradus grubuna yakın olduğunu keşfettiler. Bu grup diğer grupların aksine Güneş sistemine oldukça yakındır. Dolayısıyla gezegen hakkında yapacağımız daha detaylı araştırmalar onun kütlesi, atmosferi, yüzeyi ve daha birçok özelliği konusunda bize fikir verebilir. Yukarıda bahsettiğimiz üzere gezegeni keşfetmemize sebep olan şey hala sıcak oluşu. Öyle ki gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 500 santigrat derece dolaylarında. Ancak kütlesinin oldukça düşük oluşu Jüpiter'in 6 katı civarı onun bir kahverengi cüce değil yakın zamanda doğmuş bir gezegen olduğunu gösteriyor. Bu gezegenin isminin ne kadar garip olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Hatta ismini okumaya üşendiniz bile. Buna ismini koyan adamın kafasına göre isim vermiş olma ihtimali de söz konusu olamaz değil mi? Bunun elbette bir sebebi var. Bilindiği üzere bir yıldız sisteminde gezegenlere isim verilirken sistemin baş aktörü yıldızın ismi başa alınarak cisimlerin sonuna bir harf veya rakam eklenir. Kepler 21b, Kepler 22b gibi. Böylece o gezegenlerin Kepler yıldız sistemine ait olduğunu anlarız. Bu gezegenimizin bir ailesi olmadığı için bu kurala ihtiyacımız yok. Rastgele bir isim verebiliyoruz. Herhangi bir yıldızdan yansıyan ışıkla parlamayacak kadar yıldızlardan uzak olan CFB DSIR, sırf yüzeyinden yayılan kızılötesi parıltı sayesinde fark edildi. Diğer bütün başıboş gezegenlerde olduğu gibi gökbilimciler muhtemelen bir başka yıldızla yakın temasın sonucu olarak gezegenin uzaya savrulmadan önce hayata bir yıldızın yörüngesinde dönerek başlayıp başlamadığından ya da kendisini çevreleyen kümeyle aynı nebuladan bağımsız olarak oluşup oluşmadığından yani küçük kahverengi cüce yıldız olup olmadığından emin değiller. Gezegenleri düşünürken onları kendi güneş sistemimiz gibi düzenli sistemler içerisindeymiş gibi hayal etmeye eğilim gösteririz. Ancak gökbilimciler ara sıra başka bir şeyin işaretini yakalıyorlar. Bunlar herhangi bir yıldız veya sisteme bağlanmamış olan ve galaksi boyunca kendi başına sürüklenen serseri gezegenler. Şimdi ise bunların sanılandan çok daha fazla sayıda olabileceği ortaya çıkmış. Yapılan yeni bir sanal canlandırma Samanyolu galaksisinde bu serseri gezegenlerden milyarlarca tane olabileceğini ortaya çıkarmış. Dış gezegenlerin sayımını yapmak bunların bir gezegen sisteminde yer aldığı en iyi zamanlarda bile
olağan dışı derecede zor bir iş. Gezegenler kendi ışıklarını yaymıyorlar. Kahverengi bir cüceyle karşılaşmadığımız sürece ancak onların da gezegen statüsü kuşkulu, bu yüzden onları tespit etmek için başka ortamları kullanmak zorundayız. Bir gezegen bir yıldızın etrafında döndüğünde onu tespit etmek için iki temel yöntem var. Bunlardan biri bahsi geçen gezegenin kütle çekiminin o yıldız üzerinde oluşturduğu etkinin tespit edildiği ışınsal hız yöntemi. Diğeri ise gezegen yıldızın önünden geçtiğinde yıldızın ışığını hafifçe sönükleştirdiği geçiş yöntemi. Görebileceğiniz üzere bu iki yöntem de bir yıldızın mevcut olmasına dayanıyor. Bu yüzden serseri gezegenler söz konusu olduğunda zaman epey kullanışsız hale geliyorlar. Yine de bu avareleri tespit edebileceğimiz bazı yöntemler var. Geçen sene iki serseri gezegen tespit edilmiş, çünkü bu gezegenlerin kütle çekimi kendilerinin arkasından gelen ışığı belli bir şekilde bükmüştü. Diğerlerini ise kızılötesi görüntüleme yöntemi ortaya çıkarmıştı. Toplamda yaklaşık 20 tane serseri gezegen veya serseri gezegen adayı tanımlanmıştı. Gezegen sistemlerinde ise 3917 öte gezegen tespit edildi. Bu epey büyük bir fark. Bu veriler eski bir veri. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu serseri gezegen sayısı da değişmiş olabilir. Bu yüzden Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nde çalışan gökbilimciler galaksi boyunca esrarengiz bir şekilde sürüklenen kaç tane serseri gezegen olduğunu bulmak için Orion bulutsunun merkezinde yer alan genç yıldızların oluşturduğu bir küme olan Orion Yamık Kümesi'nin sanal ve karmaşık nitelikli matematiksel canlandırmalarını yürütmüşler. Her birinde 4, 5 veya 6 gezegen olan Güneş benzeri 500 yıldız ve kütleleri Dünya'nınkinin yaklaşık 3 katından Jüpiter'inkinin yaklaşık 130 katına kadar kahverengi cüce boyutunda değişen toplam 2522 gezegen örneklenmiş. Bu gezegenlerden 357'si %16,5'u oluşumlarını takip eden 11 milyon yılda kendi sistemlerinden ayrılmış ve serbestçe sürüklenmeye başlamış. Ufak bir kısmı ise küme içinde kalmış ve 5 tanesi de diğer gezegen sistemleri yakalamış. Fakat 282 tanesi gezegenlerin büyük çoğunluğu kümeden tamamen ayrılmış. İlginç bir şekilde 2522 gezegenin 75 tanesi kendi ev sahipleri olan yıldızla çarpışmış ve 34 tanesi de başka bir gezegenle çarpışmış. Fiilen gözlemlemiş olduğumuz serseri gezegenlerin çoğu bunlar çok küçük bir miktarda daha geniş olan taraftaymış. Fakat araştırmacılar bir gezegenin kütlesinin o gezegenin bir sistemden çıkma ihtimali üzerinde muhtemelen etkisiz kalacağını bulmuşlar. Bu yüzden serseri gezegenler muhtemelen bir sistemin bağladığı gezegenlerle aynı boyut gamını paylaşıyor. Muhtemelen daha ufak olan serseri gezegenler de var. Sadece tespit edilmeleri çok daha zor ve halihazırda tespit edilmesi zor olan nesneler sınıfında yer alıyor. Eğer bu %16,5'luk kısım tüme varım yöntemiyle Samanyolu boyunca geniş oranda dağıtılırsa bunu yapmak mümkün, çünkü Trapezyum kümesi epey tipik bir yıldız doğum bölgesi. O halde etrafta gezinen serseri gezegen sayısı en az 16,5 milyar tane olur. Toplam tahmini gezegen sayısı en az 100 milyar. Bizim sistemimizde de bir zamanlar fazladan bir gezegenin mevcut olup daha sonra dışarı çıkmış olması muhtemel. Uranüs'ün tuhaf eksen eğiminin serseri bir gezegenle çarpışmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Hatta o gizemli ve kuramsal 9. gezegenin geçerken yakalanan bir serseri bir gezegen olması da mümkün. Araştırmacıların belirttiği üzere bu çalışma yalnızca iki sanal canlandırmaya dayanıyor. Bu yüzden elbette kesin değil. Ancak sanal canlandırmanın sunduğu bulgular serseri gezegenlerin gözlemsel bulguların akla getirdiğinden çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Bu çalışma insanın hayal gücünü de harekete geçiriyor. Bir yıldızın sıcaklığından uzakta, uzayın bir ucundan diğer ucuna giden o soğuk, yalnız gezegenler. Birileri bu konuda kesinlikle bir bilim kurgu filmi yazmalı diye düşünüyorum. Evet, başıboş gezegenler, serseri gezegenleri inceledik bu makalemizde.
Özellikle bu serseri gezegen konusunda 9. gezegen Güneş sistemimizde yer alan bu teori çok böyle mantıklı geliyor okuduğunuz zaman ve ben size dillendirdim zaten burada. Neden derseniz Uranüs'ün eğikliği hakikaten bir çarpışma sonucu olmuş olabilir. Ve bu çarpışma sonucunda da bu serseri gezegen sistemimizden dışarıya itilmiş olabilir. Böyle bir durum oluşmuş olabilir diye düşünüyorum. Ve sistemimizde yine Ceres, Plüton'un bulunduğu Kuiper kuşağı cisimleri de birleşip bir gezegen oluşturup tekrar sistem dışına çıkabilir. Çekim gücü az olduğu için ya da çekim gücünden kaçmayla bu tarz bir durum oluşabilir. Bu serseri gezegenlerin birçoğunun da bu şekilde oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Diğer güneş sistemlerinde ya da yıldız sistemlerinde oluşup kütle çekiminden kaçarak ya da belli bir dış aralığında oluşup yine kütle çekiminin dışına çıkarak serseri gezegenler oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Sistemimizde de mevcut olduğunu zaten makale içinde de vermiştim. Tabii ki bunlar bizim için bir tehlike arz eder mi? Çok yüksek bir ihtimal değil tabii ki ve çok düşük bir ihtimal. Ama tespit edebilir miyiz kısmında da yine makale içinde bahsetmiştik. Çok fazla tespit edilebilecek durumda olacağını düşünmüyoruz. İlerleyen süreçte bu başıboş gezegenleri özellikle James Webb Teleskobu'nun da uzaya fırlatılmasından sonra belki daha net keşiflerle bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.